Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Artık nihayet KVK'yı kazandığımızın nişanelerinden biri olan Ulu Ziggurat'ın alınmasındayız. Ziggurat'ı biz alıyoruz çünkü müttefiklerimiz içerisinde en çok düşmanla savaşan krallıktık. Yani bütün müttefiklerimize alanda yardıma gittik bayraklarımızı atarak ve bütün müttefiklerimize destek olup KVK'nın kazanılmasına büyük bir payla destek vermiş olduğumuz için bütün müttefiklerimiz tarafından takdir edilen bu çabamız sonucunda Ulu Ziggurat'ın bize ele geçirilmesi uygun görüldü. Ve bu sebepten ötürü de Ulu Ziggurat'ı alacağız. Artık yavaş yavaş aydınlık karanlıkta biliyorsunuz ki Ulu Ziggurat'ı almak bir KVK sonucu değil. Yani ilk iki KVK'da Ulu Ziggurat'ı almanız aslında KVK'yı kazandığınız anlamına gelse de Ulu Ziggurat'tan sonra artık bir yıkım aşaması oluyor. Onların çemberlerini vesairelerini imha etmeniz gerekiyor. Tabii ki bu hani biz düşmanlarımıza üstünlük sağladığımız için kazandığımız anlamına geliyor ama onlardan yıktığımız çemberler de bu anlamda, Hiyeronlar da bu anlamda bizim için önemli bir etken olacak. Ulu Ziggurat'ın rallisini açacağız. Ben açmayacağım yüksek ihtimalle. Çünkü hatırladığımız kadarıyla içeride piyade birim var ve 6 milyona yakın piyade birimine bir atlı birimiyle ralli açıyor olmamız bizim için sıkıntılı bir süreç olacağı için biz de bu noktada okçu rallisi açmaya karar verdik. Biz şu anda okçu rallisi açacağız. Tabii ki ben içeriye casus atacağım. Herhangi bir değişiklik varsa, yani bir içeride okçu birim varsa veya direkt içeride atlı birim varsa sorun olmayacaktır. Biz açarız ralliyi. O şekilde olacak. 15 saniye kaldı. Ödüllerimiz bu şekilde olacak aldığımızda. Fena ödüller var. Güzel ödüller var. Onun dışında birinci krallık, yani krallığın birinci birliği olduğumuz için bütün birinci birliğimizdeki üyeler alıyor olmayacaklar. Sadece krallıkta gerekli işi yapmış, yani gerekli kill oranına ulaşmış ve birlik kapasitesine uyacak insanlar üzerinden bu yapılıyor olacak. Yani diğer 3 birlikten savaşa yeterli katkı vermiş, sıralamaya girmiş insanların bu şekilde bizim birliğimize gelmesiyle şey yapılıyor olacak. İçeride bakalım ne kadar asker varmış. İçeride 7,5 milyon piyade var. Bu bizim açmamamız anlamına geliyor. Çünkü atlı birimle piyade birime karşı ve bu kadar yüksek bir piyade birime karşı sorun olacaktır. O yüzden rally okçu şeklinde açılıyor olacak. Ben de size şu anda bunu izletiyor olacağım. Şuraya bir reinforce için bir kıtada okçu getireceğim. Çünkü 7,5 milyon askerin, T5 askerin kesilmesi gerçekten reinforce'suz zor olacaktır. YSG'mizi öne koyalım. YSG'nin arkasına şuradan bir Kusunaki atalım. Şöyle getirelim. Ziggurat nasıl kesiliyor? Ziggurat'a bir rally açıyorsunuz ve Ziggurat'a yakın durmamaya çalışıyorsunuz. Çünkü alan hasarından ölürseniz içerideki birimler güçlendirme kazanıyorlar. Onların da skill'lerini birazcık gösterelim, becerilerini. Şöyle. Durdurarak bakabilirsiniz becerileri hakkında. Bu şekilde. Mümkün olduğunca yakın durmamanız gerekiyor. Çünkü alan becerisiyle hasar verdiğinizde kıtalarınızın patlaması durumunda Ziggurat'ın içerisindeki kıtalar güç kazanıyor. Destek için çıkan şeyler olacak, muhafızlar olacak, barbarlar olacak. Onların Ziggurat'a ulaşmasına engel olacağız. Asıl amacımız o olacak. Yani biz kanatlarda onları kesiyor olacağız. Rally'e de reinforce atmaya çalışıyor olacağız. Rally'nin geldiği tarafa göre gerekirse okçuyu ben yine dolandıracağım komutanı arka taraftan şöyle. Ona göre reinforce atacağız. Orduları bu tarafa konuşlandırdık. Buradan gelecek olan muhafızları keseceğiz. Çok da bir şey yok fazladan. Ödülleri çok güzel. Yani 5000 elması tek kalemde alıyor olmak gerçekten çok tatlı. Artık bu bufflar bizim için çok olağanüstü bir şey ifade etmiyor. Buraya kadar gelene kadar savaşların hepsini kazandığımız için o anlamda buradan alacağımız bize statlar çok olağanüstü bir şey kazandırmayacak. Yani bu olmadan kazandıysak zaten bu olmasına rağmen çok olağanüstü bir şey kazanmayacağız anlamına geliyor. Ama ilerleyen vadede AFK kalmış şehirleri sıfırlama noktasında şeyler olacak, düşmanları. Çünkü çember zonlarına ilerlerken düşmanlarınızın cezalandırılması durumu oluyor. Yani AFK olanları vesaireyi falan düşmanlarla savaşınız devam ediyor oluyor.
Eğer bir savaş olmasa bile kaynakları için sıfırlama gibi bir durum oluyor. Çünkü KVK gerçekten kaynak maliyeti çok yüksek. Özellikle T5 oyuncular için gerçekten ciddi oranda masraflı bir oyunun içeriği. O anlamda bu masrafı karşılama adına insanların şehirleri sıfırlanması gerekebiliyor. Bu noktada gerçekten hani emeksel anlamda insanların işte şehirlerini sıfırlıyorsunuz falan filan gibi bir düşünce olabilir ama bu bir savaş oyunu dostlar ve hani hatalı pozisyonda kalmamak da bir sorumluluk o kişi için. Eğer kendisi o zona girilecekse, o zonda bir savaş olacaksa ve bayrakların yıkılabileceğini göz önünde bulundurması gerekiyor gerçekten. Biz de mesela KVK'yı kazanmış olmamıza rağmen kazandığımız ilk gün uyuyacağımız zaman bazı arkadaşlar bubble açtı, bazıları da çember zonuna TP attılar. Çünkü olabilir yani biz AFK'yızdır, bir şekilde pushlamayı başarırlar. Bu tarz şeyler yaşanabilir. O yüzden dikkatli yerlerde durması gerekiyor insanların. Bunun sorumluluğu kendilerine ait. Yani sonuçta biz onları işte şeyle sıfırlamıyoruz yani adamların evine girip de sıfırlamıyoruz, yürüyerek sıfırlamıyoruz. O adamlar bizim önümüzde duruyorlar ve açık alanda duruyor oluyorlar. Biz de kaybettiğimiz kaynakları telafi etme açısından onları sıfırlama yoluna gidiyoruz. Kendi sorumluluğunu yerine getirmeyen insanların sıfırlanması anlamında işte emekleri boşa gidiyor falan gibi bir söylemde bulunmak da doğru değil açıkçası. Evet, rallimiz geliyor. Rally bu taraftan geliyor. O yüzden okçu kıtasını dur, yanlış oldu. Okçu kıtasını şu tarafa dolandırarak götüreceğim. Buradan geçirmeyeceğim. Güzel hasar attı. Atilla burada değil. Atilla şu anda Ruin'de bu arada dostlar. Ruin'de halihazırda süren bir aksiyon da var. Ruin alıyoruz bir yandan da. Şöyle katılabiliyorsak göndereyim kıtayı. Katılamıyoruz. Bakalım kıtaya. Ruin'le üst üste çıktıkları için tıklayamadım nerede. Tamam, Reinforce düzenli olarak geliyor. Eğer bir Reinforce'sal azalma olursa oradan devam ederiz. Şöyle. Bunları ayarlayalım. Gördüğünüz üzere bu yapı etrafına alan hasarı atıyor ve o hasar nedeniyle yakın durmamanız gerekiyor. Gerçekten mi? Şuraya tıklıyorum ya. Rally'ye tıklayamayacağız galiba. Rally dolu hala. Şöyle şuradaki barbarları yapalım. Reinforce'umuzu atabildik. Bir tık geri yürüyelim. Biraz ara ara kasıyor. Çok fazla demin şey attı. Muhafız attı. Yüksek muhafızmış adı da. 53. seviye. Bu
Bu dışarıdan gelenlerin, buraya girmeye çalışanların adı inananmış bu arada. Ben hiç dikkat etmemiştim. İnananlar buraya girmeye çalışıyor, burayı güçlendirmeye çalışıyor. Dışarıya çıkan muhafızlar da burada bekleyen kıtaları öldürmeye çalışıyor. Şöyle tıklayabileceğiz mi? Yine rüne tıkladık. Rün de öyle bir yerde çıkmış ki tam rally'nin üstünde. Da sayısını göstermek için tıklamamız sıkıntılı oluyor. Şu an Reinforce'a ihtiyaç var. Da sayısı biraz düştü. Geliyor bir tane daha. Dostlar, maalesef ki ikinci rally'ye ihtiyaç duyuldu. Çünkü 32 krallığından bir birim gelip, bizim müttefiklerimizden bir birim gelip Uluzigrat'a vurmak gibi bir hatada bulundu. Bunun sonucunda Uluzigrat'a öldüğü için Uluzigrat güç kazandı, canını yeniledi vesaire gibi şeyler yaşandığı için ikinci rally açılması gerekti. İlk rally heba oldu biraz. Bu şekilde. İkinci rally'nin de tamamını baştan size izletmek istemediğim için sonuna doğru olan kısmını koyuyorum. İkinci rally sonucunda Uluzigrat'ı ele geçiriyoruz zaten. Evet dostlar, Ziggurat'ın işgal ödülleri gelmiş durumda. Onları bir alalım. Onun dışında bir de şöyle şuradan ödüller geliyor. Haçlı başarılarından Ziggurat işgaline yönelik. Onu da alalım. Ziggurat'ı ele geçirdiğiniz takdirde bunu alıyorsunuz. Zaten kazanan taraftaysanız diğer krallıklarla işbirliğine gidip herkes bir kez ele geçirme ödülünü alıyor. Değişiyorsunuz. Bu sorun olmayacaktır. İlk ele geçirme ödülü bizim oldu. Çünkü daha önceden de söylediğim gibi birçok kıtada, yani birçok alanda müttefiklerimize yardıma gittiğimiz için bu şekilde takdir edildi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz bir beğeni bırakabilirsiniz. Aklınıza takılan oyuna dair sorular varsa benimle bunları paylaşın lütfen. Ben yorumlar kısmında sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek de hoşça kalın.